Evet, bu videomuzda Simfer'in Albany Plus modeli olan M4259 Turbo modelini inceleyeceğiz. Hem de kullanımından bahsedeceğiz. Şimdi fırınımızın içine kapağını açtıktan sonra öncelikle dikkat ettiğimiz bir mevzu var. Bu modelde camın çift olmasıdır. İçte ayrı bir cam var, dışarıda ayrı bir cam var. Bunun da katkısı nedir? İç cam olduğu için, termal cam olduğu için dışarıya sıcaklığın az gelmesi, işte çocukların elinin yanmaması açısından daha iyidir. Çift tepsi olarak geliyor bu fırın. Bir yuvarlak tepsisi var, bir de kare tepsisi var. Üstünde ızgarası da var ama şu anda bu fırının içinde yok. Bir de en önemli özelliklerinden birisi de fırının şu yüzeyinin rezistansının kapalı olması. Mini fırınlarda genelde bu açık olur ama bu fırında kapalıdır. Bunun da avantajı nedir? Mesela yemeklerden yağ sıçrayabilir. Sıçrayan yağ da rezistans üzerine yapıştığı için duman çıkartır ya da kötü kokular çıkar ve kötü bir görüntü oluşur. Rezistans kapkara olur. Onun için bu Albany Plus modelde orası kapalıdır. O da çok büyük bir avantajdır temizlik açısından. Tepsilerin yerleşimi gayet rahattır. Şimdi fişini takalım. Kullanımından bahsedelim. Bir de bu fırının önemli özelliklerinden birisi de yoğurt yapabiliyor olmasıdır. Yoğurt şeyi vardır, programı. Fişi takıyorum. Şimdi fırınımızın fişini taktık. Saatimiz yanıp sönmeye başladı. Saat yanıp sönerken fırınımızı ne yaparsak yapalım, düğmelerini çevirin, çalışmayacaktır. Çünkü saati ayarlamadan dijital saat fırına devre vermiyor. Onun için yanlış bile olsa herhangi bir günlük saati düşünün. Mesela duvar saatinizi düşünün. O saati ayarlamanız gerekiyor. Ama ülkemizde genelde mini fırınlar fişi hep çekili tutuluyor. Tezgahın üzerinde oluyor ya da başka bir yerlerde oluyor. Sürekli fişi takılı kalmayabiliyor. Onun için yanlış bir saat ayarlarsınız. Şu şekilde. Şöyle bir sallamasyon bir saat ayarlarsınız. Bir de mutlaka dakika kurmamız gerekir çalıştırmamız için. Mesela fırın ne kadar süre? 30 dakikada bir şey pişirmeniz gerekecek. Börek pişirmeniz gerekecek. Onun süresini ben bilmiyorum. Tam kullanım tarifine göre değişiyor onlar. Şuradan M tuşuna basıp tekrar basıp bir daha bastıktan sonra şu işareti göreceksiniz. Bu işareti gördükten sonra buradan isterseniz saat olarak isterseniz dakika olarak bir zaman veriyorsunuz. Mesela ben şu anda şöyle yapalım. 40 dakika verdim. Tekrar M tuşuna bastığımda gördüğünüz gibi fırının iç lambası aydınlandı. Tık diye de bir ses gelir zaten. Fırın şu anda aktif. Çalıştırabilirsiniz. Ondan sonra konumlarınızı ayarlıyorsunuz. Tabii bu işlem buraları ayarladıktan sonra saat ayarlıyorsunuz. Çünkü burada ayarlarken bir dakika gecikmesi olabilir. Demiş olduğumuz yoğurt fonksiyonu şurası. Yoğurt fonksiyonunu alıyoruz. Şurada da yoğurt fonksiyonu var. Buraya aldığınız zaman yoğurt yapabiliyorsunuz bu fırında. Burası tamamen derece ayarıdır. 230 dereceye kadar derece ayarlanır. Şu ışık da rezistansın çalışıp çalışmadığını gösterir. Mesela şu anda rezistansı kapattım. Açtığımda yanık. Söndüğünde rezistans çalışmıyor demektir. Buradan şu programları göstereyim. Şurası alt. Sadece altı çalıştırırız. Gördüğünüz gibi bir tane çizgi vardır. Aynı zamanda da yoğurtu da alt konumda yap. Bir alta getirdim. Burası da üst. Çizgide gördüğünüz gibi sadece üst çalışır. Biraz daha aşağı gelelim. Şu konuma getirdim. Bakın alt üst. Yani ikisi birden çalışacak demektir. Hem alt hem üst kademe. Bir daha getirdim. Şurada dikkat edeceğiniz üzere ortada bir pervane işareti görürsünüz. Bu fırınımızın turbosunun çalıştığı anlamına geliyor. Aynı zamanda bu turbo bir fırındır. Yani bu sulu yemekler için kullanılıyor turbolarda. Hamur işlerinde de fansız olarak kullanıyorsunuz. Alt üst turboya getirdiğinizde hem alt hem üst hem de turbo olarak çalışacak. Tekrar bir daha çevirdiğimiz zaman şurası alt turbo demektir. Alt rezistans çalışacak ve turbo çalışacak anlamına geliyor. Yukarı P harfine getirdiğinizde de fırın kapanır komple. Yeni alınan mini fırınlarda pişirmeme ya da geç pişirme gibi sorunlar iletiliyor bize. Aslında bu bir sorun değil. Bazı kullanım hatalarından kaynaklanıyor. Onların birkaç tanesini söyleyeyim size. Şimdi öncelikle fırınımıza koyduğumuz yiyecekleri, yani işte börektir, kektir, bu tür yiyecekleri orta rafa, üst rafa değil de alt rafa yakın koymamız gerekiyor. Bunun nedenini size söyleyeyim. Gördüğünüz gibi tepsinin altında rezistansın bir koruyucusu var. Koruyucunun altında rezistans var. Ama üst rezistans açıkta. Açıkta olduğu için yemeğin üst tarafını daha çabuk, alt tarafını da daha geç pişirecek. Onun için tepsiyi alta yakın, üste uzak tutmanız gerekir. İkinci bir tavsiye de
bazı kullanıcılar fırını hiç içini ısıtmadan yemeğini hazırlayıp direkt içine koyup ondan sonra zamanını, saatini ayarlıyor. Yarım saat, tarifte yarım saat pişirilmesi gerekiyor diyor ama fırın hiç ısınmamışken yarım saate ayarlıyor. Ve bu sefer de o zaman ona yetmiyor. Bunun için ne yapması gerekiyor? Tarifte yarım saat zaman geçiyorsa fırını kaç derecede pişmesi gerekiyorsa yemeğinin, atıyorum 150 derecede, alt üst turbo konumuna getirip şu ışık sönene kadar boş bir şekilde ısıtması gerekiyor fırını. Isıttıktan sonra içerisi yeterli dereceye gelmiş demektir. Ondan sonra yiyeceği neyse onu koyduktan sonra ağzını kapatıp kaç dakikada pişmesi gerekiyorsa o dakikayı ayarlayıp pişirmeye başlaması lazım.